Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere bakacağız. Fakat gene Amerika'da bir tarım dışı istihdam veri günü. Eminim ortalıklarda gene veri nasıl gelirse ne gibi fiyatlamalar olur. Buna yönelik bir sürü fal bakan, hikaye anlatanlar vardır. Ancak şunu unutmayın, gelecek olan verinin ne şekilde gelirse piyasada ne gibi hareketler oluşur bunu söyleyebilmek için özellikle dünyadaki kurumsal yatırımcı dediğimiz yatırımcıların hangi veriyi önceden ne şekilde fiyatladığını bilmek gerekir. Bunu da bilmek mümkün olmadığı için mutlaka bir gün bu makroekonomik verilere dayalı yapılan yorumlar sizi terste bırakacaktır. O nedenle kıymetli olan her zaman bu grafiklerdeki arz talep dengelerindeki değişimleri takip edebilmektir. Gelen veri sonrasında piyasada arz mı güçleniyor, talep mi güçleniyor? Bunu gördükten sonra yatırımlarınıza yön vermek, karar vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Burada gümüşle başlayacak olursak da gümüşte yukarıda 30-60 direncini takip ediyoruz. 30-20-30-60 aralığı çok önemli olacak demiştik. 30-20 üstünde bakın hareketler görsek de buradan satıcıların devreye girdiğini takip ettik geçtiğimiz 4 işlem gününde. Şu an için tekrar 30-20 üstüne 60 durumda fakat 30-60'ın da geçildiğini görmemiz gerekiyor. Talebin güçlendiğini söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde bu bölgeden tekrar arzın güçlendiği ve satışların gelebileceği bir süreç yaşama riskimiz var. Bu da ancak veri geldikten sonra grafiklerde bu arz talep değişimlerini takip ederek netleşecektir. Önceden veri şöyle gelirse böyle olur demek fal bakmaktan, masal anlatmaktan öte değildir. Burada önemli olan grafik takibidir. Önemli olan piyasadaki arz talep dengesinin ne yönde güçlendiğini tespit edebilmektir. Ayrıca orta uzun vadeli yatırımlarınız için hep ne diyoruz? Dirençlere gelindiğinde satılabilecek kadar malımızın, desteklere gelindiğinde de alım yapılabilecek kadar bir nakdimizin olması gerektiğini konuşuyoruz. Bugün veri gümüş için pozitif gelecek olursa dirençlere doğru yükselişler takip ederiz. Yukarıda takip etmemiz gereken ilk direnç bölgesi 30-60 geçildiği takdirde 32-30, 31-80 bölgesi olacaktır. Bu direncin de kırılmasıyla birlikte bir önceki tepemiz olan 34.86-34.42'ye doğru yükselişler beklenebilir. Dolayısıyla bu bölgelere gelindiğinde parçalı satışlar yapmak, yüksek fiyatta risk azaltmak her zaman çok daha sağlıklı olacaktır. Bakın burada komple pozisyon kapatmaktan bahsetmiyorum. Sonuçta siz 1-3 yılı hedefleyen yatırımlar yapıyorsunuz. Dirençlerde pozisyon azaltıp nakdi güçlendirip bu bölgelerden gelecek olası satışlarda da aşağıda 28-27-68, bunun da altında 26-64-26 seviyelerinde alım yapmayı bekleyebilirsiniz. Kısacası orta uzun vadeliler için zaten gelecek olan verinin çok bir kıymeti yok. Düşüş gelirse de ne yapacaklarını biliyorlar. Yükseliş gelirse de gene planları hazır. Buradan düşük zaman dilimlerine geçecek olursak traderlar için oldukça sıkıntılı bir süreç olabilir. O yüzden traderların bu saatlerde en azından veri saatlerinde piyasadan uzak durmalarını tavsiye ederim. Yukarıda takip ettiğimiz 30.48 vardı bakın 30.50 olarak belirlemiştik üstüne atması gerekiyor demiştik. Şu son yaşadığımız düşüşün %50 seviyesi. Dün itibariyle bu bölgeye ulaştık ve buradan tekrar bir satış almış durumdayız. Dolayısıyla gelen veriyle birlikte piyasanın 30.50'nin üstüne yerleşip yerleşmediğini takip etmemiz gerekecek. Bu tarz bir kırılım gelmediği takdirde burada tekrar satışlarla karşılaşma ihtimalimiz var. 30.50 üstünde alıcı olduğumuz takdirde de artık aşağıda iki farklı seviyemiz var stop olarak kullanabileceğimiz. Yakın stoplu işlemlerde 29.80, olası dalgalanmalarda gereksiz stoplardan kaçınmak için ise 29.40'ları takip etmemiz gerekecek. Veri sonrası 30.50 kırıldı. Bu sebeple alım yapacak olursanız bu seviyelerin altında da mutlaka stoplarınız olmalı. Kısacası veri saatinde illa işlem yapmak istiyorsanız 30.50 üstündeki alımlarınız sonrasında uğrayacağınız o zararı mutlaka hesaplayın. Eğer bu zararı göze alabiliyorsanız veri saatinde de bu tarz riskler alınabilir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında dün itibariyle bu 2662 direncimizin üstünde bir kapanış almış durumdayız. Bu takdirde takip edeceğimiz yukarıdaki direnç bölgemiz 2720-2711 bölgesi.
Bu direncin kırılmasıyla birlikte de yukarıda 2790'da bir çift tepe riskimiz var. Orta uzun vadeli yatırımcıların bu direnç bölgelerine ulaştığında risk azaltmaları, bakın tamamıyla pozisyon kapatmaktan tekrar söylüyorum bahsetmiyoruz. %20'lik, %30'luk risk algınıza göre veya vadenizin ne kadar yakın olduğuna göre değişkenlik gösterir. %40'larda, %50'lerde de gene bu direnç bölgelerinde satış yapılabilir. Olası geri çekilmelerde alım yapabilmek için nakdi güçlendirmek daha sağlıklı olacaktır bu direnç bölgelerinde. Eğer veri sonrası satışlar gelecek olursa da burada oluşacak son tepe çok belirleyici olacak. Eğer bir önceki bu ikili tepenin altında bir tepe oluşacak olursa aşağıda 2583'ün kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Bu tarz bir harekette de 2536 ve esas maksimum düzeltme seviyesi olan çok uzun zamandır da konuştuğumuz 2483-2447 destekleri takip edilmeli yeni alımlar için. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde önemli bir direnç bölgemizin şu an üstüne atıyoruz. 2670-2676 bölgesinden bahsetmiştik. Bu maksimum tepki sınırımız olacaktı. Bugün 2676 üstünde kalıcı olduğunu gördüğümüz takdirde bir ara direnç bölgesi olarak 2700'leri takip etsek de 2720-2726'ya kadar bu yükselişin devamı beklenir. Burada da bakın geçmişte ikili tepemiz vardı. Bunu üçlü tepeye çevirme riski var. Dolayısıyla bu bölgede talebin arza döndüğünü görüyorsak kısa vadeli işlemlerimizde, trade işlemlerimizde satışa geçmek sağlıklı olacaktır. Ancak tabi bugün gelen veriyle birlikte 2676'nın üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bu çok önemli. Altında da kullanabileceğimiz stop seviyelerine bakacak olursak 2645 ve 2614 seviyeleri mevcut. Bu seviyelerin altına fiyatlar geri çekilecek olursa da stop olarak kullanabiliriz. Bugün için 2676'nın üstünde kalıcı olması oldukça önemli olacak. Buradan platine geçecek olursak platinde de 979-970 direncini takip ediyorduk. Bu yaşanan son düşüşün %50 seviyesi. Yukarıda 990 üstü hareketler görecek olursak tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebiliriz. Bir ara direnç bölgesi olarak 1020-1010 bölgesinde dikkatli olmamız gerekir. Ancak 990 üstü hareketlerde ana beklentimiz minimum 1050'lere doğru yükselişin devamı olacaktır. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın bahsettiğimiz o direnç bölgesi 990-998 olarak güncellememiz gerekiyor. Geçmişteki şu son oluşan tepe ve satışların başladığı direnç bölgesi kıymetli olacak. Veriyle birlikte bu bölgenin üstünde hareketler görecek olursak alıcı olunabilir. Ancak burada stop seviyelerimize baktığımızda riskimizin bir miktar yüksek olduğunu söyleyebilirim. Minimum kullanabileceğimiz stop seviyemiz 960. Maksimum ise 924 seviyelerini takip edeceğiz. Burada yaklaşık 40 dolarlık bir risk aldığımızı unutmamamız gerekir. Ki bakın bu minimum riskten bahsediyorum. Eğer 924'ü kullanacak olursak 70-80 dolar civarları bir risk almış olacağız. Gene veri sonrasında burada oluşacak arz talep dengesine göre analizimizi güncelleriz. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da önemli bir direnç bölgemiz var diyorduk. 966-950 bölgesi. Bu bölgenin üstüne atması durumunda bir tepki sürecine girdiğini söyleyeceğiz. Aynı zamanda bakın şuradaki çift dibin de çalıştığını ve burada yaklaşık 60-70 dolarlık bir hareketin 966 üstünde gelebileceğini söyleriz. Ancak bugün için veri sonrasında 966 üstünde kalıcı oluyor muyuz önemli olacak. Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 950-946 şu an için kırılıyor. Bu bölgede alıcı olunabilir ancak veriyle birlikte burada ters hareketlerin gelebileceğini lütfen unutmayalım. Ve aşağıda 935 minimum, maksimum 916 altında mutlaka stoplarımız olmalı. Veri saatiyle birlikte 950 üstünde kalıcı olduğunu görüyorsak mutlaka stop kullanarak gene bu süreci değerlendirebiliriz. Ancak burada işleme girmeden önce lütfen bu stop seviyelerinde uğrayabileceğiniz zararları hesaplayın.
Eğer bu riski göze alabiliyorsanız veri saatinde de elbette ki işlem yapabilirsiniz. Buradan son olarak bir Brent petrole de bakmak istiyorum. Brent petrolde hatırlarsınız şu üçgenin likitte tuzağının oluşabileceği bölgeyi konuştuk. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte alıcı olunabilir dedik ve 75.56 stoplu işlem açılmalı demiştik. Geri çekilmelerde de bakın gene bu bölgenin oldukça önemli olduğu ortaya çıktı. Sonrasında gelen alımların şu bir önceki tepeyi geçmesinden dolayı stop seviyemizi az da olsa güncelleyebiliriz. 75-65'in altına artık stop olarak belirlenir. Burada tabii bu 15 senti kovalamak değil amacımız, burada bir mantığı size anlatmak istiyorum. Bu tarz bir hareket sonrasında bakın şu bir önceki tepe geçildiği takdirde artık bizim için önemli olan şu dip bölgesidir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde benzer dalgalanmalar gördüğümüzde eğer fiyat bir önceki tepeyi bu kadar güçlü bir şekilde kırıyorsa o kırılım öncesi gene dip bölgenin altına stoplarınızı güncelleyerek iz süren stop stratejisi oluşturabilir ve karınızı maksimumda korumayı başarabilirsiniz. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.